Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün farklı bir şey deneyeceğim. Bugün 3 tane kamera kullanacağım. Hem telefonumun kamerası, hem mikroskopun kamerası, hem de webcam kullanacağım. Görüntü kalitesi biraz düşecektir. Normalde mikroskop kameram 4K görüntü alıyor ancak hafıza kartına atıp oradan kayıt almam lazım. O süreçte biraz zor oluyor. Şimdilik bilgisayardan kaydedeceğim. Şimdi gelelim farklı bir konsept olacak. Bu şekilde eğer ki hoşuma giderse bundan sonra bu şekilde videoları sizinle paylaşacağım. Şimdi her zamanki gibi önümüzde Monster Güney Köprüsü olan bir cihazımız var. Güney Köprüsü arızası olan bir cihazımız var. Cihazımıza hiçbir şekilde müdahale edilmemiş. Şu an muhtemelen ön kameradan daha net görüyorsunuzdur diye düşündüğüm için buradan görüntü alıyorum. Ufak tefek hatalar olabilir. Aynı zamanda artık yaka mikrofonu da kullanacağım arkadaşlar. Yani sesim çok daha kaliteli gelecektir size. Şimdi en baştan başlıyorum. Ben cihazı söktüm arkadaşlar. Zaten arızayı neden kaynaklandığını bildiğim için sökmek daha mantıklı geldi bana. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi bir daha cihazı söküp yapmayı size göstermeme gerek yok. Öncelikle ölçü aletimi arkadaşlar elime aldım. Ölçü aletimi voltaj kademesine aldım. Şu kronik arızada şu BIOS pilinin her zaman bittiğini görüyoruz. Öncelikle BIOS pilini ölçtüğümüzde 0.2, 0.3 volt gibi bir şey çıkıyor arkadaşlar. Şöyle probları doğru tutarsak 0.1, 0.3 volt falan çıkıyor. Normalde bu pilimiz 3 volt çıkış vermesi lazım ancak vermiyor. Şimdi ikinci olarak cihazımıza baktığımızda şuradaki bobine bakıyoruz. Buradaki bobinden normalde Güney Köprüsü'ne voltaj akışı sağlanıyor, besleme voltajı. Şöyle kısa devre konumunu alalım. Kısa devre konumunu aldığımızda, ölçüm yaptığımızda 43 ohm gibi bir değer görüyor kısa devre konumunda. Yani bu cihaz şöyle diğer kameramızdan da size görüntü sağlayayım. Şöyle bobin, yani gerçi buradan çok yakın görmüyoruz. Şu şekilde bakalım üst kameradan nasıl görüş alıyoruz. Daha iyi. Tamamdır. Bu açıdan üst kameradan baktığınızda arkadaşlar normalde kısa devre gözükmüyor. Şimdi daha sonra yapacağımız işlem kartımıza voltaj verip akım kontrollerini yapmak, voltaj kontrollerini yapmak. Şu an tabi cihaza hiçbir şey bağlı değil. Cihaz boşta. Şimdi 19 voltumuzu cihazımıza verdik. Cihaz normal şartlarda Monster 15.5 serisi, işte diğer serilerde 13 amper çekmesi gerekiyor. Ama güç kaynağından baktığımızda şu an 0,028 amper çekiyor. Yani zaten bunda bir sorun olduğunu görebiliyoruz. Şimdi besleme voltajını bir daha bir ölçelim. Herhangi bir sorun var mı? Herhangi bir sorun yok. Besleme voltajında 1 volt gözüküyor. Çıkış alıyoruz. Yani aslında bu chipsetin içerisinde bir kısa devre var. Dışından ölçüm yaptığımızda herhangi bir sorun gözükmüyor. Aynı zamanda bunun üzerindeki kondansatörlerden ölçüm yaptığımızda da herhangi bir kısa devre gözükmüyor. Fakat bu arıza kronik bir arıza. Neden yaptığını da artık bildiğimiz için direkt Güney Köprüsü diyebiliyoruz. Değişimini yaptıktan sonra zaten düzeliyor. Görmüş olduğunuz gibi 3.3 volt, 1 volt, 1.4, 1.5 volt. Yani 1.8 volt mesela şuradan alıyoruz. Yani baktığımızda voltajlarda herhangi bir şey yok. 3.3 volt da geliyor, 1 volt da geliyor. Ama yine de chipsetin içerisinde bir şekilde kısa devre oluyor. Genelde bu BIOS pili bittikten sonra oluyor. Bundan dolayı da cihazımız açmıyor. Bazen açabiliyor, mesela basıyorsunuz birden fazla kere, bazen açıyor ama daha sonradan tekrar açmıyor. İlk zamanlar onu yapıyor. Daha sonradan zaten hiçbir şekilde açmıyor. On-off butonuna bastığınızda üstündeki led birkaç saniye yanıyor, sönüyor. Birkaç saniye yanıyor, sönüyor. Tabii bunun farklı nedenleri de olabilir ama Monster 15.5 ya da bazı serilerinde direkt Güney Köprüsü değişimi yapmak gerekiyor. Şimdi baktık arkadaşlar. Şöyle
arızamızın Güney Köprüsü'nden olduğunu teyit etmiş olduk. Yani şimdi direkt böyle ölçüm yaparak şey yapamıyorsunuz. Hatta şöyle de bir durum var. Mesela buradaki BIOS'la ilgili bir durum. Normal çıkış voltajlarına bakıyorsunuz. Ama yine buraya aktarması gereken bazı voltajları aktarmadığını gördüm. Orada yine çipi değiştirdikten sonra zaten BIOS sıfırlama işlemi yapıyoruz. Ondan sonra tekrar bir ölçüm yaptığımızda ilgili voltajların çıktığını görüyoruz. Şu an ben cihaza zaten BIOS sıfırlama işlemini yaptım. Ama yine tabii ki cihaz açmıyor. Chipseti değiştirdikten sonra zaten cihazımız direkt start alacak. Şöyle şey yapalım. Öncelikle şuradan sizin görebileceğiniz şekilde şöyle size göstereyim. Kameralarımızı da kontrol edeyim. Arada bir ilk defa böyle bir çekim deniyorum. Umarım bir sorun yaşamayız. Şimdi bu şekilde arkadaşlar öncelikle etrafındaki silikonları sökmem gerekiyor. Düşük bir ısıyla 200 derece olabilir. Düşük bir ısıyla zaten basitçe buradaki silikonlar sökülüyor. Şunları kaldırabiliriz. Erimesin. Düşük bir ısı kullanacağım için ilk etapta bant atmama vesaire gerek yok. Burada sade silikon sökme işlemi yapacağız. Herhangi bir zarar vermeyecektir diğer parçaları. Zaten 200 derecede şu an söküm yapabiliriz. Bu kırmızı olan silikonlar çok zor sökülüyor. Bu saydam olanlar çok basit bir şekilde sökülüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi zaten direkt ufak bir ısıyla kendini saldı. Cihaza hiçbir işlem yapılmamış. Hiçbir şekilde müdahale görülmemiş. Hiçbir şekilde müdahale görmemiş. Bu bizim için iyi bir şey arkadaşlar. Genelde müdahale edilince olacak kartlarda olmuyor. Tamamen bir önceki ustanın yaptığı işçiliğe göre siz ne kadar iyi işçilik yaparsanız yapın, bir önceki ustamız buradan bir tane direnci yerinden koparsın. Fark etmesin. Cihaz hiçbir şekilde çalışmaz. Yani sizin de onu görmeniz çok zor. Burada zaten boşta olan parçalar da var. Yani şimdi cihazın üzerinde 1000 tane parça var. Hangisinin söküldüğünü nereden bileceğiz? Nerede bir şöyle kameralarımızı da kontrol edelim. Şimdi mikroskopumuzu şöyle yana alırsak size daha iyi bir görüş sağlarız. Ben yanmaz bant her zaman kullanıyorum arkadaşlar. Yani buradaki çevredeki parçaların hem zarar görmesini istemiyorum hem erimesini istemiyorum. Çok pahalı bir şey değil. Tüm ustaların kullanmasını temenni ediyorum. Umarım bütün ustalarımız bu şekilde kullanıyordur. Zor ama şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şu kısma, çünkü birazdan ısı görünce bu kısmın attığını göreceksiniz. Daha ince olan bandı çevresine saracağım. Daha sağlıklı oluyor öyle. Güney Köprüsü değişimlerinde. Şimdi
Bunu da böyle attık. Şunun da yan kısmına saralım. Bu şekilde işinizi yaparsanız arkadaşlar yaptığınız işçilikte tertemiz olur. Müşteri bu kısımları görmez. Sizin içeride ne yaptığınızı bilmez. Ben bunu atmasam müşterinin bunun varlığından bile haberi olmaz ama vicdan meselesi biraz da arkadaşlar. Yani işinizi düzgün yapmakla alakalı bir durum. Şöyle bir kat bant atmak çok zor değil. Şimdi arka kısmını da sökelim. Bu kısmı da eriyip zarar görmesin. Bu kısmı da ilk defa biz söküyoruz. Daha önce sökülmemiş. Şöyle ufak bir göz kontrol yapalım. Herhangi bir yanık vesaire var mı diye. Çünkü kartın bu kısmını kontrol etmemiştik. Direkt ezbere iş yapmayalım. Herhangi bir yanık vesaire yok. Görmüş olduğunuz gibi kart da tertemiz. Şimdi şu kısım çabuk eriyecek kısımlara da bir bant atalım. Sadece orta kısmını bırakacağım arkadaşlar. Bunun nedeni de chipsetin alttan da ısı almasını istiyorum. Her yeri kapatırsak bantla alttan cihaz hiçbir şekilde ısı almaz chipsetimiz. O zaman zor sökülür. O zaman cihazımıza zarar vermiş oluruz. Her yere de bant atmak öyle sağlıklı değil. Tabii ki bazı yerlere atmamız gerekiyor ama bazı yerlere de atmamamız gerekiyor. Bu şekilde yapmam yeterli. Yani bu alttan da board'un tam chipsetin geldiği yerlerin özellikle ısınmasını istiyorum. Bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Kameralarımızı bir kontrol edelim. Şu an için herhangi bir sorun yok gibi gözüküyor. Üst kameramızda çekim yapıyor. Hep video çekerken filaksınız bitmeye yakın olur. Bu durumda tam öyle bir durum. Son filaksları kullanıyorum burada. Gayet yeterli. Şimdi bu kısımları da filaksımızı sürdük. Geri kalan kısımlarda arkadaşlar bir hazırlık yapacağız. Şimdi burada lehimimizi alacağız. Lehim çekme telimiz yeterli miktarda var. Kontrol edeceğiz. Burada kullanacağımız cımbızı vesairemizi önceden hazırlayacağız. Şimdi birazdan onun nedenine de geleceğim. Kullanacağım cımbızları hazırlıyorum. Şimdi arkadaşlar bu cihazı BGA makinamıza koyduğumuz zaman direkt sıcakken temizlemek en faydalısı. Sıcakken temizlersek
kartımız hiçbir şekilde zarar görmeden temizleyebiliriz. Diğer türlü soğuyup temizlemeye çalışırsak bu kartımız mutlaka şey olacaktır. Hatları zarar görecektir. Mutlaka demeyeyim de hatları zarar görebilir. Şöyle her zamanki gibi unuttuğumuz bir husus var. Masanızın kirlenmesini istemiyorsanız macunları önceden temizleyin. Bunu her zaman unutuyoruz. Yani bu termal pette kirlenmeye çok müsait. Şöyle bir tur üzerinden geçseydim bu kadar kirlenmezdi. Buraların en son detaylı temizliğini yaparız. Şu an sadece elimize flaks bulaşmasını istemediğimiz için temizliğini yapıyoruz. Bu yeterli olacaktır. Elimize termal macun bulaşmasın diye temizliğini yaptık. Şimdilik yeterli olacaktır. Daha sonradan bunları zaten tertemiz bir şekilde temizleyeceğiz. Şimdi bantlarımızı çektik. Artık cihazımızı yavaş yavaş BGA makinemize koyalım. Evet arkadaşlar, gerekli ayarlamaları yaptık. Şimdi start verdik makinamıza. Evet arkadaşlar, chipsetimizi başarıyla söktük. Şöyle hemen size şeyin altında da göstereyim. Ayarını bozmadan şey yapalım. Şimdi hemen temizliklerimize geçiyoruz. Ordumuz hazır, sıcakken temizliklerimizi yapalım. Bol bol flaks sürüyorum ki buraya arkadaşlar herhangi bir zarar görmesin cihazımız. Şimdi bundan sonrası artık arkadaşlar ustalık isteyen işler. Şimdi bu ilk temizliğimizi yaptık arkadaşlar. Normalde ben görüyorum ama sizin görmeniz için tabii ki açıyı biraz daha dar olduğu için biraz daha şey yapıyorum. Kendi görüşümü kısıp sizin görüşünüze önem veriyorum. Şimdi şöyle temizlediğim yerleri göreceksiniz.
Arkadaşlar bu temizliği yaparken bazen hani sizin görüşünüzü atlıyor olabilirim. Bunun için kusura bakmayın. Çünkü soğumadan yapmam gerekiyor. Biraz soğuyunca zor oluyor işlem. O yüzden biraz acele ediyorum. Bunun için kusura bakmayın. Normalde şu ana kadar bitirmiş olmam lazımdı. Ama kamera açısı ayarlarken biraz oyalanıyorum maalesef ki. Arkadaşlar bir süre bu mikroskop kameradan görüntü gitmiş. En son BGA makinesiyle çalıştıktan sonra bu temizleme işlemlerine yani çok saçma bir şekilde sürekli kontrol etmek lazım. Görüntü donuyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, yani nerede görüntü kesildi artık bilmiyorum. O yüzden belki videonun o kısımlarını kesebilirim. Normalde temizlediğim kısımları da gayet güzel bir şekilde videoyu çekmiştim ama orada bir kamera görüntüsünde bir kesilme olmuş. Ben de hiç fark etmemişim. Çünkü bir an önce temizleme işlemine geçmem gerekiyordu. Ondan dolayı açıkçası o an dikkat edemedim. Çünkü işi bırakamıyorum arkadaşlar. Yani biraz bırakırsam bu soğursa ondan sonra kartımız zarar görürdü. Mecburen böyle yapmak zorundayım. Artık üst kameradan falan görüntüyü verebildiğim kadarını veririm. Şöyle zaten siz görüyorsunuz. Şimdi herhangi bir sorun yok. Şöyle baktığınızda, şimdi ben daha çok yakınlaştırayım arkadaşlar. Şöyle baktığımızda komple temizledik. Şöyle ufak tefek kırıntılar kalıyor. Onlar çok önemli değil. Son temizliklerimizi bir daha yapacağız. Chipset geldiği zaman. Şu an sadece yerini hazırladık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bütün petler tertemiz bir şekilde temizlendi. Kusursuz. Yani buraya chipseti takacağız. Taktıktan sonra da eğer ki gelen chipset arızalı değilse bu cihazın olmama şansı yok. Şöyle arka kısmını da göstereyim arkadaşlar size. Üst kameradan. Şöyle hiçbir sararma, hiçbir yanma, hiçbir hata, kusur vesaire hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani mikroskopun altından zaten daha net şekilde görüyorsunuz. Şöyle görüntüyü uzaklaştıralım. Netleyelim. Şöyle bu bantlarda üzerinde şurada karartılar, yanmalar var. Şimdilik bu bantı kaldırmayacağım. Zaten bu bantı kaldırdıktan sonra bunların flaks kalıntıları olduğunu göreceksiniz. Zaten şimdi chipset geleceği için öncelikle onu takıp daha sonradan bu bantları kaldırıp etrafındaki temizliği yapacağım. Şimdilik bunu kaldırmaya gerek yok. Diğer türlü bir daha bant çekmek zorunda kalırız. Gereksiz işçilik olmuş olur. Tertemiz bir şekilde duruyor arkadaşlar. Videomuzun ilk kısmı bu kadardı. Siz dediğim gibi yani sadece bu kısımlarını görmeyeceksiniz. Siz ikinci kısımları da göreceksiniz. Yani siz izlediğinizde chipset de gelmiş olacak. O şekilde videoya devam edeceğiz. Arkadaşlar merhaba. Videoda artık 3. gün. Videoyu kesmek zorunda kaldım. Ondan sonra bayağı bir uğraştım arızayı net olarak tespit edebilmek için.
Bu görmüş olduğunuz gelen 0 chipset. Maalesef ki arkadaşlar 0 chipset bozuk olduğu için cihazı daha fazla bekletmemek açısından çıkma bir chipset takmak zorunda kaldım. Kalıplamak vesaire, diğer cihazdan sökmek baya teferruatlı bir iş. Aynı zamanda 0 parasına da maalesef ki takamayız. Bir indirim yapmamız gerekiyor bu durumda. Gerekli indirimleri yaparak, cihazın sahibine de bilgiyi vererek ikinci el chipsetimizi cihazımıza taktık. Kalıplama yaparak gayet sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Masa biraz dağınık. Bunun için kusura bakmayın. Yani arızayı tespit etmek, arızanın 0 chipsetten olup olmadığını teyit etmek, arızanın işlemciden mi, farklı bir yerden mi kaynaklandığını tespit etmek bayağı bir süreç aldı açıkçası. Aradan bir gün daha geçti. Şimdi şu an 0 chipsetimiz takılı. Görmüş olduğunuz gibi 22 amper çekiyor. Normalde bu 13 ampere düşecek. Cihazımıza start veriyoruz. Ancak cihazın üzerinde herhangi bir şey takılı olmadığı için sadece görüntünün geldiğini size göstereceğim. Zaten şu an görmüş olduğunuz gibi ilk start verdiğimizde normal şartlarda makine hiç start almıyordu. Zaten direkt kapanıyordu. 28 ampere geri dönüyordu. Güney köprüsü arızalarında böyle oluyor. Şu an cihaz gayet güzel bir şekilde akım çekiyor. Evet, görüntüyü de aldık. Ben direkt gücü kesiyorum ki cihazımız zarar görmesin arkadaşlar. Daha sonradan fanları takıp detaylı bir şekilde cihazımızı test edeceğiz. Ya cihazı sonuç itibariyle onarmış olduk. Normalde ilk etapta 0 chipsetimiz eğer ki arızalı olmasaydı direkt taktığımızda cihazımız aynı gün içerisinde hazır olacaktı. Maalesef ki bunu yapamadık. Olsun, tecrübe etmiş olduk. 0 chipsetlerde arızalı çıkabiliyor. Buna yapabilecek bir şey yok. Normalde kalıplayarak başka cihazdan söküp takma işlemini yapmıyorum. Yani çünkü süreç çok fazla uzuyor. Benim için daha fazla vakit kaybı. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi cihazımızı onardık. Gerekli işlemleri yaptık. Lütfen arkadaşlar bana destek olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Videolarımız bu şekilde gelişmeye devam edecek. Görmüş olduğunuz gibi biraz daha düzenimizi değiştirdik. Daha güzel oldu. Bu şekilde videolar çekmemi istiyorsanız lütfen destek olun arkadaşlar. Ki ben de daha keyifli, daha iyi ekipmanlarla, görmüş olduğunuz gibi yani çok daha kötü ekipmanlarla hala video çekmek zorunda kalıyorum maalesef ki. Siz daha çok bana destek olursanız ben de daha iyi ekipmanlarla daha iyi video çekmeye odaklanırım. Daha doğrusu yatırım yapabilirim. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar.